Merhabalar, ben Doktor Seyfi Kelebek, çene cerrahisi uzmanıyım. Bugün sizlere diş eksikliğinin tedavisinde en çok başvurduğumuz bir yöntem olan dental implantlarla ilgili implantların hangi materyallerden üretildiği ve implantları tercih ederken nelere dikkat ettiğimize dair birkaç bilgi vermek istiyorum. Şu anda dünya üzerinde kullanılan implantların temel iki ham maddesi var. Bunların en çok tercih edileni titanyumdan üretilenler ve yine zirkonyumdan üretilen dental implantlar. Son dönemde bazı inovatif gelişmeler sayesinde özellikle estetik bölge dediğimiz ön diş kayıplarının tedavisinde bazı vakalarda zirkonyum implantlar tercih edilmekte. Bunun avantajı ne? Zirkonyum materyal olarak beyaz renkli olduğu için özellikle ön bölgede gülüş esnasında kemiğin yansıması olmadığı için, gri yansıması olmadığı için gayet estetik bir görüntü sergilemektedir. Ama titanyum implantlarla kıyaslandığı zaman zirkonyum implantların kemik bağlanma kapasitesi, kemiğe bağlanma gücü ve uzun dönem ağızda kalma oranları henüz hala titanyum implantlar kadar iyi değildir. Yine bir diğer önemli konu da bizler hastalarımıza implantları sunarken, yani hangi marka veya hangi çeşit implant sunarken nelere dikkat ediyoruz? Bununla ilgili çok kısa bilgi vermek istiyorum. Bizim için implant markasındaki tercihimizde en önemli kriter tabii ki ne kadar süredir insanlarda bu implant uygulanmakta. Yani başarı oranı, başarı takip süresi ne kadar? Bu bizim için en önemli kriterlerden biri. İkincisi, her bölgenin kemik yapısı farklı olduğu için kemik yapısına göre, ağızdaki bölgeye göre, diş eksikliği bölgesine göre, implantın tasarımına göre markaları tercih ediyoruz. Ve bana göre en önemlisi de şu, bize en çok hastalar şu noktada da müracaat ediyor. Yıllar önce yaptırmış, herhangi bir klinikte implantlarını yaptırmış ve implantların üst yapısının yenilenmesi gerekiyor veya implantlarla ilgili bir sorun olmuş ve o implantın ağızda çıkarmadan çözmemiz gereken bazı durumlar oluyor. İşte bu noktada global firmaların olmasına ve tüm dünyada servis ağının, dağıtıcıların olması olan firmalara tercih ediyoruz. Çünkü bizim size uyguladığımız implantlar ağzınızda istiyoruz ki ömür boyu kullanabilin. Yıllar sonra implantın herhangi bir şeyiyle sorun yaşadığımızda veya üst yapısını değiştirmek istediğimizde bu firmanın servis desteği hala devam edebilsin istiyoruz. İşte bu yüzden global olan, özellikle Türkiye'de servisi, distribütörü gayet kaliteli olan, bize istediğimiz zaman hizmeti sağlayabilen implant markalarını siz hastalarımız için tercih ediyoruz. Şimdi hastalarımıza diş eksikliği tedavisiyle geldiği zaman implant seçimini hastamızın tercihine bırakmalı mıyız sorusu, evet bırakmalıyız, ama bizim başarısını test ettiğimiz, onayladığımız, uzun süredir hasta ağzında kullanılan ve uzun dönem servis desteğini sağlayacak implantları biz belli başlı sınıflara ayırıyoruz. Aslında bizim oluşturduğumuz implant grubunun içerisinden hastaların kendilerine en uygun implantı hem madden hem de ürünün kalitesi bazında seçmesi daha doğrudur. Bazı vakalarda vakaya göre implantın tasarımını seçmek zorunda kalabiliyoruz. Özellikle çene kemiği çok yumuşak olan hastalarda agresif implantlar seçmek zorundayız. Veya alt çenesinde kemik yetersizliği olan ve damar sinir kanalına yakın olan implantlarda kısa implantlar seçmek zorunda kalabiliyoruz. Ya da özellikle üst çenede sinüs boşluğuna mesafesi az olan, kemik mesafesi olan vakalarda shorter implantlar, yani kısa implantlar seçmek zorunda kalıyoruz. Tabii ki bunun tercihini işinde uzman olan doktorunuza bırakmanızda fayda var. Zaten doktorunuz sizin için en iyisini, en uygunu neyse onu seçecektir. Bugün sizlere diş eksikliğinde tedavi amaçlı kullandığımız dental implantları neye göre tercih ediyoruz, hangi ürünü kullanıyoruz, bu konu hakkında biraz bilgi vermek istedim. Hepinize sağlıklı, güzel günler diliyorum.